Evet, herkese merhaba. Bugünkü konumuz tepsi boyama. Ham bir tepsimiz var şu anda. Bu MDF, suntalem değil. Tamamen sıfır bir tepsi. Ancak bunların sıfır olduklarına da çok aldanmayın. Her ne kadar temiz ve zımparalı görünse bile mutlak surette tekrardan zımparalamak gerekiyor. Sıfır zımparayla zımparalıyoruz. Genelde şu iç yüzeylerde bir takım defekler oluyor. O defekleri temizlememiz lazım. Nemli bir bezle de silebilirsiniz. Islak mendille de silebilirsiniz. Bir miktar beyaz boya alıyoruz. Boyayı öncesinde çok iyi çalkalamayı unutmuyoruz kesinlikle. Bunlar kendinden vernikli boyalar. Kendinden vernikli boyalar olduğu için çok iyi çalkalamak gerekiyor. Yoksa vernikle boya karışmadığı için çok kötü bir görüntü elde ediliyor. Şimdi pirinç dekopajı uygulayacağımız için öncelikle bu alt zemini, yani şu ortadaki, yani şu zemini beyazla boyamamız gerekiyor. Ortadan başlayarak, gerçi ilk kat çok önemli değil. Sağ sol bu şekilde yapabilirsiniz. İyice boyayı yedirebilirsiniz. Ama ortadan başlamanız önemli. Eğer ortadan başlamazsanız kenarlarda artıklar oluşuyor. Nasıl oje sürerken dipten değil ortadan başlarız? O mantıkla düşünün. Ama ince boyuyoruz kesinlikle. Ne kadar ince boyarsanız o kadar sağlıklı. Eğer ince boyamazsanız boya atıyor sonrasında. Boyanın atmaması ve tepsinizi uzun yıllar kullanabilmeniz için mutlak surette ince boyamanız lazım. İpek uçlu fırça kullanıyorum. Bunlar Rich'in ipek uçlu fırçaları. Üçlü ekonomik boy olarak satılıyor. Ama normal bu 30-35 liraya satılan fırçalar kadar kaliteli değil. Onu da söylemek istiyorum. Yani bu üçlü 15-20 liraya satılan ipek uçlu fırça diye satılan fırçalar aslında ipek uçlu fırçayla hiç alakası yok. Onu da burada belirtmek istiyorum. İpek uçlu fırça alıyorum diye düşünmeyin, her ne kadar adı ipek uçlu fırça olsa da. Çünkü ipek uçlu fırçalar bakın şu şekilde çizgi çizgi izler var. İpek uçlu fırça asla bu izi yapmıyor. Bunu buradan da ayırt edebilirsiniz. Evet. Çok güzel boyandı. Şimdi bunu kurumaya bırakıyoruz. Kurumaya bırakırken şunu da sakın unutmayın. Her defasında fırçayı yıkamak ve fırçanın içerisindeki kalan boyayı açıkta bırakmak doğru değil. O yüzden şu alüminyum folyoyu şu şekilde ters döndürerek fırçanın üzerine kapatıp hava almasını engelleyebilirsiniz.
Bir sonraki boya için bu da burada hazır olarak duracak. Evet kızlar, kamera karşısına. Hadi bakalım başlıyoruz. Kaldığımız yerden başlayalım. Enerjimizi yüksek tutalım. Bakın, boyam hiç kurumamış. Aradan yaklaşık 2 koca saat geçti ve boyam bakın hala da şıp şıp. Tekrardan zımpara yapacağız. Neden? Boya fazlalıkları ve artıkları varsa bu boya fazlası ve artıklarını ne yapmamız lazım? Temizlememiz lazım. Bu ham objelerde maalesef sıkıntılar hiç belli olmuyor boyamadan. Ancak boyadıktan sonra sıkıntılar ortaya çıkıyor. Onun için bu fazlalıkları hem görsel açıdan hem de objemizin daha uzun dayanması için mutlaka temizliyoruz. Evet, güzelce her tarafına bakalım. Fazlalık olmasın tepside. Buradaki hata ve kusuru görebiliyor musunuz? Evet, fark ettiniz. Mesela burada da bir fazlalık vardı. Şuradaki fazlalığı da aldım. Bir güzel de burasını zımparalayıp düz hale getireceğim. Bir işi yapıyorsak tam yapalım, değil mi? Evet. Çok güzel oldu. Şimdi bunun içerisine pirinç dekopajımızı nasıl yerleştiriyoruz? Şimdi buraya gelelim. Şimdi yarım olarak bunu içine yerleştiriyoruz. Ve yerleştirdikten sonra tek taraflı olarak, çünkü tepsilerin boyutları milimetrik değil, o yüzden tek taraflı olarak bunun bir parçasını kesiyoruz. Evet. Kestikten sonra tabii bunu düzeltme yapmamız lazım. Cetvelle düzeltme yapacağız. Cetvelle bunu bir güzel düzgün bir şekilde keseceğiz. Evet. Düzgün bir şekilde kestik. Karşı ölçüsünü alıyoruz şimdi. Güzelce birebir örtüşecek şekilde kağıdımızı yerleştiriyoruz. Bakalım nerede bizim yapıştırıcımız? Evet. Dekopaj tutkalı. Rich'in dekopaj tutkalını kullanacağım şimdi. İnce bir şekilde, ince olacak yalnız dikkat edin. İnce bir şekilde dekopaj tutkalını sürdüm. Şimdi bunu bir güzel yerleştiriyorum. Kalan kısımda, yarım kalan kısmında tekrardan yapıştıracağız. Yavaş yavaş yapıştırmak çok önemli. Kademe kademe yapıştıralım. Çünkü bu pirinç dekopaj kağıtları o kadar narin ki tamam çok kolay yırtılmıyor ama biraz sıkıntılı oluyor yerleştirmesi. Göründüğü kadar basit değil. Şimdi pirinç dekopaj tutkalı
süre süre, kaldıra kaldıra, hafif hafif çeke çeke yerleştiriyoruz. Kağıt onu emip tahtaya yapıştıracak. Evet. Güzel oldu. Evet hanımlar. Yaklaşık 45 dakika geçti. 45 dakika içerisinde tutkalım tamamıyla kurudu. Şu anda yapıştı. Herhangi bir hava kabarcığı, hiçbir şey kalmadı. Şimdi buna Rich'in su bazlı parlak verniği var elimde. Bu parlak verniği süreceğim ve bunu korumaya alacağım. Daha önce Kadens kullandım. Bunu ilk kez kullanacağım. Bakalım güzel mi? Bu biraz daha sulu. Kıvamı çok koyu değil. Kadens'in çok koyuydu kıvamı. 4 kat vernikliyorum. Eğer mümkünse siz de en az 3-4 kat vernikleyin. Kurutma makinesiyle da çok çabuk kurutabilirsiniz. Hemen hemen 7-8 dakika geçti ve 7-8 dakikada ilk katı kurudu. Şimdi ikinci katını atıyorum. Yine de ne kadar çok verniklerseniz vernikleyin. Çok fazla suyla temas ettirmemeye yine de özen gösterin. Ne kadar az suyla temas ederse kullanım ömrü o kadar çok olur. Evet. İkinci katı da bu şekilde. Görebiliyor musunuz? ...5-6 dakika sonra tekrardan kuruduğunda diğer katı da atacağım. Bu arada biraz sallıyorum. Eğer kurutma makinesi kullanacaksanız mutlaka soğuk fönde yapın. Sıcak fönde yapmayın lütfen. Evet, 5 kat verniğimizi attık. Şu anda tepsimiz kullanıma hazır. Sahibini bekliyor. Bu videomu beğenmeyi, yorum yazmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Sizlerin arasından seçilecek şimdilik bir kişiye bu tepsiyi hediye göndereceğim. Lütfen beğenin ve beni takip edin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.